Bu videoda rektum kanserini A'dan Z'ye konuşacağız. Rektum, kalın bağırsağımızın son 15 santimetrelik bölümüne verdiğimiz isimdir. Volkan Hocam, rektum kanseri kimlerde daha sık görülüyor? Rektum kanseri için en büyük risk faktörlerinden birisi yaş. Yaş arttıkça kanser riski artıyor. Özellikle 50 yaşından sonra bu risk daha da artmakta. Genç yaşlarda görülebilir mi? Görülebilir. Ama 50 yaşındaki bir insana göre risk biraz daha az. Onun dışında en önemli risk faktörlerden biri kalın bağırsakta, rektumda poliplerin olması. Polipler şöyle açıklayabilirim. Kalın bağırsakta, rektumda, bunu rektum kanseri için konuşuyoruz. Rektumda aslında selim yapılar. Bunlar yıllar geçtikçe büyüyebiliyor. İçlerindeki hücreler habis hale gelebiliyor. Ve bu rektum kanserinin oluşmasına katkı sağlayan en büyük risk faktörü. Onun dışında bazı risk faktörleri de var. Ailesinde, annesinde, babasında, kardeşinde, birinci veya ikinci derece akrabalarda kanser olması, kanser hikayesi olması önemli bir risk faktörü. Onun dışında bazı hastalıklar, enflamatuar bağırsak hastalıkları diyoruz. Crohn hastalığı, ülseratif kolit hastalığı gibi. Hastalığı uzun yıllar tanısı olan hastalar, özellikle 10 yılı geçmişse onlar da kansere zemin hazırlıyor. Onun dışında beslenme, diyet önemli. Batı tipi beslenme. Zaten rektum kanserinin Avrupa'da, Amerika'da, mesela bir Hindistan'a göre, Afrika ülkelerine göre daha yaygın olmasının en büyük sebeplerinden belki de bir nedeni bu. Diyet, yağlı beslenme, etten, rafine etten bol beslenme ve posalı yiyecekler, sebze meyve az tüketimi onlar da bir risk faktörü hazırlıyor. Rektum kanseri olan bir hastanın şikayetleri neler olabiliyor? Hastalar farklı şikayetlerle, yakınmalarla gelebilir. Ama en önemli yakınma hastanın makattan kan gelmesi. Bu damla damla şeklinde olabilir, dışkıya karışık olabilir, dışkıyla beraber olabilir. Dışkıdan bağımsız olarak kan gelmesi en önemli bulgulardan birisi. Onun dışında dışkı alışkanlıklarında değişiklik, ishal olması, ara ara kabuz olması, eskiye göre daha çok veya daha sık veya daha az lavaboya gitmesi, dışkı çapında değişiklik, genelde dışkının çapında da bir azalma olur. Daha ince bir dışkılama olabilir. Hasta dışkıladıktan sonra acaba ben dışkımı tam yapamadım mı diye arka arkaya tuvalete gitmesi ama dışkının gelmemesi. Orada bir dolgunluk hissi olabilir. Bazı hastalar da yani bunu basur gibi görebilir. Basur yani bizim tabirimizde hemoroidal hastalık olarak nitelendirebilir. Orada bir şişlik eline gelebilir. Onun dışında tabii daha nadir olmak üzere oradaki kanamaya bağlı halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı olabilir. Bu tür yakınmalar verebilir hasta. Peki çok önemli bir şey söyledin hemoroidlerle ilgili. İkisi de sadece dışkılama sırasında kanamaya neden olabiliyor. Sadece şikayetlere bakarak hemoroidle rektum kanseri ayrımı yapılabilir mi? Yani kanaması olan bir hasta gidip eczaneden veya daha önce başka bir yakınının, başka bir arkadaşının kullandığı, doktora giderek aldığı hemoroid ilaçlarını kullanabilir mi? Doğru mu? Bu soru çok güzel bir soru hocam. Özellikle hemoroidal hastalık yani halkın tabiriyle basur hastalığı. Hatta basur hastalığının yanında bazı makat bölgesinde çatlaklar, bazı başka hastalıklar maalesef halkımız tarafından, bu sadece Türkiye için değil, dünyanın çeşitli ülkelerinde de orada kanama olması basura yoruluyor. Veya orada bir çatlak olabileceğine yoruluyor ve hastalar doktora gitmekle gecikiyorlar. Tarama programlarına girmekle gecikiyorlar. Onu bir hemoroid hastalığı gibi yorumluyorlar. Özellikle dediğim gibi 40-50 yaşlarına gelmiş bir hastanın makatından kan geliyorsa mutlaka doktora gitmesi gerekiyor. Basur hastalığı kansere neden olmaz. Ancak bir hastada makattan kanama varsa bunu kesinlikle basur hastalığı olarak nitelendirmemesi gerekiyor. Dışarıdan ilaçlarla kendi kendine tedavi etmemesi gerekiyor. Ve mutlaka bunun için bir doktora gidip tetkiklerin yapılması gerekiyor. Peki, o zaman şu şekilde özetleyebiliriz. Kalın bağırsağın son bölümündeki birçok hastalık birbirine benzer şikayetlere neden olabiliyor. Bu tür senin söylediğin gibi şikayetleri olan hastanın kendi tedavisine, kendi kendine karar vermesi yerine doktora gitmesi çok daha doğru, akılcı olur diyorsun. Peki hasta doktora gitti, bu şikayetleri olan hasta nasıl değerlendirme yapılıyor bu hastada? Tanıya nasıl gidiyor? Biraz önce saydığım özellikle makattan kanaması, dışkı alışkanlığı değişiklikler olan hastalar ve benzeri yakınmalar olan hastalar. Doktora gittiği zaman en önemli muayene aslında fizik. O bölgenin doktor tarafından görülmesi ve muayene edilmesi. Anüs bölgesinin ve iç tarafının bizim rektal muayene dediğimiz parmakla yaptığımız muayene çok önemli. Bu muayenede aslında çoğu türlü rektum kanseri, çoğu demeyeyim de epey bir oranda bir rektum kanseri yakalanıyor. Eğer muayenede anlaşılmaz ise ve klinisyenin aklında yüksek şüphe varsa rektum kanseri o zaman belli tehditlere başlaması.
En önemli tetkik burada kolonoskopi. Kolonoskopi aslında bir endoskopik işlem. Kameralı bir tüple aslında tüm kalın bağırsağın değerlendirmesi. Rektum kanserlerinde biz sadece rektuma bakmıyoruz. Bağırsağın başka bölümlerinde ek başka bir lezyon var mı, polip var mı diye, o selim yapılar var mı diye bakıyoruz kolonoskopi. Ve orada şüpheli bir lezyon varsa oradan biyopsi alıyoruz. Polip varsa onun çıkarılması. Başka tetkikler de var. Onları da sırası geldiğinde söyleyebilirim. Şimdi peki hasta doktora başvurdu. Senin söylediğin gibi endoskopla bakıldı, biyopsi alındı, rektum kanseri çıktı. Bu aşamada ne yapmak gerekir? Bu aşamada biyopsisi alındı ve rektum kanseri dendiyse artık hastanın tanısı konmuş demektir. Hasta rektum kanseridir. Tedaviye geçmek gerekir. Ama öncelikle hastalığın evresinin ne olduğunu bilmesi gerekir. Evreye göre çünkü tedavi şekillendirilir. Evre kısacası rektum kanserinin rektumda mı sınırlı kalmış? Rektumun etrafına mı yayılmış? Yoksa uzak bir organa dediğimiz karaciğer örneğin karaciğere, akciğere başka bir organa mı yayılmış olduğunu ortaya koyan tetkikler serisidir. Evreleme yapılması gerekir. Evre 1 rektumda sınırlı kalmış bir hastalık iken evre 4 maalesef uzak organlara yayılmış. Peki nasıl yapıyorsunuz bu evrelemeyi? Bunun için radyolojik tetkiklerden bol miktarda yararlanıyoruz. Öncelikle hastanın o bölgesine, hastanın rektumla bizim pelvis dediğimiz kalça bölgesine bir MR çektiriyoruz. O bölgedeki lenf bezlerine herhangi bir yayılım var mı onu değerlendiriyoruz. Bu MR'ı aynı anda tüm karnına çekip karaciğerinde herhangi bir hastalık belirtisi var mı onu değerlendiriyoruz. Bir akciğer tomografisi çektirip akciğerde bir yayılım var mı onu değerlendiriyoruz. Aynı zamanda rektumda o rektum duvarında ne kadar yayıldığını görebilmek amacıyla endosonografik ultrason dediğimiz endoskopik bir, yani kolonoskopi gibi düşünelim. Ucunda bir ultrason aleti var ve ultrasonla rektum duvarındaki yayılım miktarını görebiliyoruz. Bunların hepsinin evreleme için çok önemli. Bir de gerekiyorsa tabii daha şüphe varsa her hastada bütün belki gerekmiyor ama PET gibi tetkikler, Evet. etraf organlara, idrar kesesi gibi organlara yayılım varsa mesaneye de bakmak gerekebiliyor. İsmail Hocam, şimdi Volkan demin rektum kanserini evrelerken evre 4'te dedi hastalık akciğer, karaciğer gibi uzak organlara da yayılabiliyor aslında. Bu kötü bir senaryo tabii. Bunu önlemek mümkün müdür? Yani rektum kanseri, kalın bağırsak kanseri olmayı engelleyebilir miyiz? Bunun için yapılabilecek bir şey var mı? Eğer hastalık geliyorsa mutlaka oluyor muyuz? Kolorektal kanserler önlenebilir kanserlerdir. Aslında çok az kanserde bu özellik var. Volkan Hocam'ın belirttiği gibi polip aşamasında eğer yakalanır ise yahut da çok erken aşamada, birinci evre aşamasında yakalanır ve tamamıyla o kitle çıkartılabilir ve de iyi patolojik özellikleri var ise önlenebilir bir kanserdir. İyi izlenmesi, poliplerin çıkartılması ile tamamen önlenebilir. Hiç ameliyata gerek kalmadan, Önlenebilir değil mi? Öyle mi? kanser. Organı çıkartmadan Kesinlikle. sadece kolonoskopla çıkartır, hasta evine gider. Kanser lafı da işin içine girmez. İyi takip edilen Evet. bir hastalık kolorektal kanserler önlenebilir Bunun için bir kanserler. şey var mıdır? Yaş sınırı, yani hangi yaştan başlanmasını öneriyorsunuz? Volkan Hocam'ın dediği gibi yaşla beraber artıyor. Eskiden 50 yaşından sonra önerilirdi rutin kolonoskopi ya da dışkıda gizli kan gibi bakılması gibi tetkikler. Artık son gelişmeler ışığında bu biraz daha erkene çekildi ve 45 yaşından sonra hiçbir şikayeti olmayan birisinde de kadın ya da erkek fark etmez kolonoskopi yaptırmalarını öneriyoruz. Ya da dışkıda gizli kan bakılabilir toplumsal tarama için daha ucuz ve kolay olduğu için. Bu da bize bir fikir verebilir. Peki, tekrar hastaya dönelim biz isterseniz. Evreledik. Evrelemenin sizin için önemi nedir? Yani ne yapıyorsunuz? Tüm hastaları biz ana tedavisi, rektumun cerrahi hepsine ameliyat yapsak olmaz mı? Neden evreleme ihtiyacı duyuyoruz? Her türlü kanserin mutlaka bir klinik evrelemesini mutlaka yapmak gerekiyor ama bu rektum kanserinde çok daha önemli. Çünkü ameliyat öncesi kullanacağımız silahlarımız var. O silahların kullanılma sırası, şekli, süresi bu evrelemeye göre tümör konseylerinde karar verilerek bunları yapmak gerekiyor. Erken evre bir rektum tümöründe eğer lokal olarak çıkartılabilirse ki bunun belli özellikleri taşıması gerekiyor ve evre 1 olması gerekiyor ve patolojik özelliklerinin de iyi yönde olması gerekiyor. O vakit endoskopik çıkartılabilir ya da direkt ameliyata gidebilir
Ama bunda sadece tümör çıkartılabilir veya bağırsağın bir bölümünde çıkartmak gerekiyor. Çıkartılabilir. Ama önden herhangi bir tedavi Ama yapmak gerekmiyor. Eğer lokal ileri rektum kanseri dediğimiz başka yerlere sıçrama yapmamış ama lokal olarak çok büyümüşse kanserler, o vakit artık çok iyi biliyoruz. Elimizde çok sağlam kanıtlar var. Ameliyat öncesi ışın tedavisi, radyoterapi ve kemoterapinin verilmesiyle beraber çok iyi sonuçlar elde edilebiliyor. Buradaki amaç nedir? Neden bu hastalara ışın ve ilaç tedavisi veriyorsunuz? Yani eskiden çünkü böyle bir şey yoktu. Evet. Bizim mesela 20 yıl önce tüm hastalar ameliyat edilirdi. Niye değişti önden ışın veya kemoterapi? 2000'li yıllardan önce direkt bunları ameliyat ederdik ve lokal nüksler neredeyse %50'lere kadar varırdı. Halbuki günümüzde rektum kanseri lokal ileri bile olsa rektum kanserinin lokal nüksünün iyi merkezlerde %5'in altında olması gerekiyor ki kendine güvenli ve iddialı merkezlerde aslında çok daha düşük olması, %1-2 civarında olması gerekiyor. Yani %50'lerden bu seviyeye gelmemizde en önemli silahlarımızdan birisi ameliyat öncesi neoadjuvant tedavi dediğimiz bu tedavilerin kullanılması oldu. Evre 2 ve evre 3 hastalıkta cerrahiyle başlamıyoruz. Ameliyat öncesinde ışın tedavisi veya ışın tedavisiyle birlikte kemoterapi veriyoruz veya önce kemoterapi verip arkadan bu tedavileri yapıyoruz. Buradaki birinci amaç lokal nüksü azaltmak dediğiniz, bunu biraz açar mısınız? Lokal nüksü neyi kastediyor? Lokal nüks ameliyat yerinde veya yakınlarında tümörün tekrarlaması anlamına geliyor. Tabii bu tedaviler sadece lokal nüks için değil, total sağ kalıbı da etkiliyorlar. Bunu da biliyoruz. Yani hem sağ kalıp üzerinde etkili hem de lokal nüks üzerinde etkili. Bizim lokal nüksü en az seviyede tutmamız gerekiyor. Ameliyat edilen bölgede tümörün tekrarlaması maalesef çok nahoş bir tablo. Bunu önlemeyi hedefliyoruz. Ciddi bir oran, yani %50'lerde olan bir tekrarlama olasılığını %5'lere indirmek inanılmaz bir oran bence. Bu açıdan gerçekten çok önemli. Bunun dışında peki bu yapılan tedavilerin bu başlangıçta cerrahisi zor olarak görülen veya yine bu bölgedeki en önemli birçok hasta için sorun anal kanallar dışı kontrolünü sağlayan kaslara çok yakın olduğu için bu organ korunamaz kaygısı birçok hastada oluşuyor. Bu tedavilerin bu söylediğim iki noktada bir önemi var mı? Katkısı oluyor mu? Yoksa sadece lokal nüks oranını etkiliyor? Mutlaka söylediklerinize haklısınız. Katkısı var. Tümörü küçülterek daha iyi bir cerrahi yapılmasını da sağlıyor. Ayrıca da kalıcı stomadan kurtarmak için ameliyattan sonra hastaların doğal yoldan dışkılamasını sağlayan bir ameliyat yapabilmemiz için de faydalı bu tedaviler. Volkan Hocam, şimdi İsmail Hocam şunu söyledi. Rektum kanseri sırasında biz evreleme yapıyoruz. 2 ve 3. evre hastalıkta ışın tedavisi, kemoterapi, bunlar farklı kombinasyonlarda kullanabiliyoruz. Hasta bazında karar veriyoruz dedi. Bu tedavi yaptıktan sonra ben biliyorum ki hastaların bir bölümünde tümör yok oluyor. Bunu İsmail Hocam size de soracağım. Tümör yok oluyor. Yani ışın tedavisi ve kemoterapi bittikten bir süre sonra hasta tekrar değerlendirildiğinde kalın bağırsakta tümör görülemiyor. Bu hastalarda ne yapmak gerekiyor? Daha önce de bu oluyordu aslında. Ortalama bir %20 diyebiliriz herhalde değil mi? %20'ye yakın bir rakam galiba. %20 Evet. seviyesinde. Bu şu demek, rektum kanseri olan bir hasta öncelikle cerrahi değil de kemoterapi veya radyoterapi alması gerekiyorsa belli bir takipten sonra tekrar hasta cerrahi için adayken tekrar tetkikleri yapıldığı zaman bakıyorsunuz ki tümör orada kaybolmuş. Yani ultrasonla bakıyorsunuz, tümör yok. Parmakla muayene ediyorsunuz, yok. Biyopsi alınıyor, gözükmüyor. Yaklaşık %15-20 oranında bu hastalar oluyor. Şu anda dünyada şöyle bir yaklaşım öne sürüldü. Böyle hastaları ameliyat etmeyelim, takip edelim. Yalnız bu çok tartışmalı bir konu. O bölgeden tekrar tümör çıkmayacağını, tekrar oradan büyümeyeceğini kimse garanti edemiyor. Bizim böyle hastalarda tutumumuz o bölgeyi ameliyat ederek çıkarmak. Ancak eğer hasta gönüllü ise, sıkı bir takip programına, tetkik programına girmeyi hasta arzu ediyorsa ve bilimsel çalışma kapsamında eğer yapılacaksa böyle hastalarda denenebiliyor. Yurt dışında da böyle çalışmalar son kaç yıldır yapılıyor. Hasta sayısı artmakta. Bunu önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Ama net bir mesaj vermek gerekirse şu an için elimizde bir kanıt yok. Böyle hastaları tümör kaybolsa dahi ameliyat etmemiz gerekiyor. İsmail Hocam siz?
Bir kere ameliyat öncesi bu tedavilerin tümörü ne kadar küçültürse o kadar iyi yanıt aldığımızı biz çok iyi biliyoruz. Bir kere tümörün küçülmesi, hatta kaybolması çok iyi bir şey. Biz hem bu hastaların lokal nüksleri hem de sistemik nüksleri çok daha az görüyoruz. Yani tedaviye çok daha uyumlu kanserler olduğunu söyleyebilirim. Volkan hocama katılıyorum. Bu konuda henüz daha elimizde güçlü bir kanıt yok. Tabii ki biz de çok isteriz. Çünkü rektum kanseri büyük bir cerrahi. Büyük bir cerrahiyle beraber bazı komplikasyonlar da gelişmesi mümkün. Dolayısıyla eğer hastayı ameliyattan kurtarmak mümkün ise bunu yapmayı gerçekten çok isteriz. Ama onkolojik tedavilerde, kanser tedavisinde kumar oynanmamalı. Elimizde eğer güçlü kanıtlar, daha güçlü kanıtlar olursa önümüzdeki yıllarda tabii ki bunu yapabiliriz. Ama henüz günümüzde bunu söylemek için erken. Volkan hocamın sözlerine de katılıyorum. Ancak bu bir bilimsel çalışma içerisinde olur ise, ayrıca tabii yetkili mercilerden de izin almak koşulu ile bir çalışma kapsamı içerisinde değerlendirilebilir. İkinci bir konuda genel anestezi alamayacak durumda bir hasta ise eğer, eşlik eden hastalıkları dolayısıyla yahut yaşı, Alzheimer hastalığı dolayısıyla 90 yaşında bir hasta, Alzheimer hastası, tümörü de kaybolmuş. Tabii ki burada 40 yaşındaki bir hasta gibi herhalde düşünmemek gerekiyor ama bunu tabii bir konsensus kararı, bir tümör konseyinde böyle kararları verip belki hastaları ameliyattan kurtarmak mümkün olabilir ama bu konudaki kanıtlar güçlü değil. Volkan hocama katılıyorum. Ben de tümör kaybolsa dahi günümüzdeki kanıtların ışığı altında tümör kaybolmuş dahi olsa genel durumu iyi olan bir hastada ameliyat öneririm. Peki. O zaman tekrar ameliyata dönelim. Hastayı ameliyat edeceğiz. Rektum kanserli bir hastada yine bize çok gelen sorulardan biri, hastaların en büyük korkularından birisi. Ben ameliyat olacağım, torbayla yaşayacağım, tüm hayatım torbayla sürdürmek zorunda kalacağım. Bu rektum kanseri için rutin bir uygulama mıdır? Yani tüm hasta ostomiye mahkum mudur? Soruyu neredeyse bu kolorektal cerrahiyle uğraşan neredeyse tüm cerrahlar hastalardan bu soruyu alıyor. Biraz önce İsmail Hocam o noktaya değindi. Eskiden eğer kemoterapi, radyoterapi gelişmemişken veya ameliyat öncesi verilmiyor haldeyken tanı konulup direkt ameliyat olan hastalarda maalesef hastaların bir kısmı özellikle o tümör makata yakın konumda yerleşmişse maalesef hastalar makatıyla beraber çıkarılıyor. Ya, makata yakında neyi kastediyorsunuz? Bir mesafe var mıdır mesela? Makata yakın ne demek? Yaklaşık makatın içerisinde bir 4-5 santim içeride bir tümör eğer görülebiliyorsa o kanserin makatla beraber çıkarılması. Tabii mesafe de çok önemli ama makatın etrafındaki kasları tutması çok önemli. Şöyle bir durum söz konusu. Eğer kasları, makatı, dışkıyı tutmayı sağlayan kaslar eğer tümörden etkilenmişse onları da çıkarmamız gerekiyor ve hasta dışkısını kontrol edemeyeceği için, kaçıracağı için kalıcı torba, kalın bağırsaktan hayat boyu kalıcı bir torba yapılması gerekiyordu. Ama bu geçmişte kaldı. Biraz önce İsmail Hocam'ın söylediği gibi bu tedavileri araya girmesiyle yani ameliyat öncesi kemoterapi, radyoterapinin de etkili olmasıyla, geliştirilmesiyle bu tümörlerde belli oranda küçülme sağlanıp daha sonra makat koruyucu cerrahiler yapılmakta, kalın bağırsak makatın o bölgesini birleştirilebilmekte. Böyle bir durumda ince bağırsaktan geçici bir torba genelde uygulanmakta ve bu 1-2 ay içerisinde kapatılmakta. Bu değişimi İsmail Hoca ile biz çok yaşadık. Geçmişte gerçekten senin de dediğin gibi bundan 20-25 yıl önce kalın bağırsağın son 7-8 belki 40 yıl önce bu mesafe daha da uzundu. Bölümündeki tümörler için makatı çıkartmak gerekiyorken bugün bu mesafe çok daha kısaldı. Kaç santimetredeki tümörleri, çok yakın tümörlerde bile aşağıya bağlayarak hastayı ostomiden kurtarmak mümkün olabiliyor. İsmail Hocam yine geçmişte bu ameliyatlar hep açık yapılırdı. Bugün ciddi bir oranda değiştiğini biliyoruz. Bu konuda bize biraz fikrinizi söyleyebilir misiniz? Rektum kanseri ameliyatı tabii açık olarak yapılabilir, laparoskopik olarak yapılabilir ve de robot ile yapılabilir. Bu üç tedavi yönteminde de birebir aynı şeyler yapılır. Yani birinde ne eksik ne fazla, birebir aynı. İçeride yaptığınızdan İçeride bahsediyorsunuz. ameliyat. Tabii ama açık cerrahi yapmayı tercih ederseniz o zaman 30-40 santim bir karnı açmak gerekecek. Ve de bu büyük yaranın sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalacağız. Ayrıca gene açık cerrahide ameliyat sonrası bağırsak yapışıklarının
daha çok olduğunu da biliyoruz. Fıtık neredeyse %10 civarında bir fıtıkla karşılaşırız. Hastanın genel durumunu toparlaması daha uzun sürer, daha uzun süre hastanede yatar, daha uzun sürede kemoterapiye başlanacaksa daha uzun sürer, işe dönmesi daha uzun sürer. Dolayısıyla biz artık minimal invaziv cerrahi dediğimiz laparoskopik, özellikle de rektum kanserinde robot ile ameliyat yapmayı tercih ediyoruz. Birebir ameliyat yapılır ama bu söylediğim avantajları taşıdığı için, bu avantajlardan faydalanabilmek için bu ameliyatları artık kapalı yöntemlerle yapıyoruz. Volkan Hocam, hasta geldi, evrelemesini yaptık. Gerekiyorsa ameliyat öncesi demin bahsettiğimiz için tedavisi, ilaç tedavisi gibi yöntemleri yaptık. Arkadan ameliyat yaptık. Ardından herkesin kafasında şu soru vardır. Ben kurtulacak mıyım? Rektum kanserinden kurtulmak mümkün müdür? Rektum kanserinden kurtulmak mümkündür. Ama bu bazı kriterlere bağlıdır. Birincisi hastalığın evresi. Erken evre bir hastalıkta, evre 1 dediğimiz, sadece rektum bölgesinde kalmış, etrafa taşmamış, etraftaki lenf nodlarına gitmemiş. Tabii bunu bize patoloji raporu söylüyor. Ameliyat sonrası o çıkardığımız rektum parçasındaki patolojik inceleme söylüyor. Erken evre bir kanserde %100 hasta tedavi şansını korur. Ancak evreler, evre 2, evre 3 ise patoloji raporu eğer bize lenf bezlerinde de kanser hücreleri görüldü derse bu tam tedavi olma şansı biraz daha azalır. Biraz daha düşüyor ama yine mümkün. Yine de mümkündür. Biraz önce söylediğim tümörün evresi dışında bazı faktörler de tedaviye cevap konusunda çok önemli. Bunlardan bir tanesi tümörün habisliği yani saldırganlık derecesi. Bazı tümörler çok saldırgan olabiliyor. Tamamen çıkarsanız dahi başka yerlerden tümör, o bölgeden, rektumun kenarından başka yerden çıkabiliyor. Onun dışında yapılan cerrahi işlemin kalitesi. Burada cerrahın çok önemli bir rolü var. Rektumla beraber etraftaki lenf bezelerinde belli bir oranda kaliteli bir cerrahiyle, cerrahinin temiz sınırlarla çıkarılmış olması. Biraz önce bahsettiğimiz ameliyat öncesi kemoterapi, radyoterapinin etkili bir şekilde verilmiş olması. Ameliyat sonrası dönemde eğer hastaya tekrar kemoterapi gerekecekse bunun multidisipliner dediğimiz cerrahların, onkologların, patologların olduğu bir toplantıda görüşülerek etkili bir tedavi hasta bazında verilmesi. Diğer bir faktör de ameliyat sonrası hastanın takiplerini bırakmaması. Belli aralıklarla radyolojik tetkiklerini, kan tetkiklerini yaptırması, belli aralıklarla muayenesini es geçmemesi, tedavinin ne şekilde cevap verdiğini göstermesi açısından çok önemli. Bugün herhalde şu şekilde toparlayabiliriz. Bir, rektum kanseri önlenebilir bir hastalıktır. Bunun için hiçbir şikayeti olmayan kişilerin belli bir yaştan başlayarak takibe gitmesi gerekir. İki, şikayetlerimiz olduğunda bu bölgeyle ilgili bunları ciddiye alıp hekime çok erken dönemde başvurmamız gerekir. Üç, rektum kanseri belli prensiplere uyulup tedavi aşamaları doğru planlanıp doğru gerçekleştirilirse tamamen tedavi edilebilir bir hastalıktır diyebiliriz diye düşünüyorum. Rektum kanseri ile ilgili önemli noktaları konuştuk. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.